Kronborg Kalesi Helsingör şehrinde. Birinci kattan gezmeye başlayalım. Sonra da ikinci kata çıkarız. Drone görüntüleri almak istiyorum. Çünkü drone'umu da buraya getirdim. Çok önemli bir bölgeye çıktık. Burada o kadar çok partiler yapılmış ki Avrupa'nın partileme gece kulübü olarak da anılmaya başlanmış. Frederiksborg Kalesi'ni gezeceğiz. Kalenin ortasında güzel bir çeşme. Yani birçok kiliseye girdim. Böyle ihtişamlı kiliselere nadir rastlanıyor. Yeni bir videodan herkese merhaba. Kopenhag'dan sadece bir trenle gidebileceğimiz Helsingör kasabasındayız. Helsingör kasabasına gelebilmek için Kopenhag ana tren istasyonundan sadece bir trenle 45 ya da 50 dakikalık bir yolculukla Helsingör kasabasına gelebilirsiniz. Helsingör kasabasında Kronborg Kalesi var. Şimdi 15 dakikalık bir yürümeyle de Kronborg Kalesi'ne gideceğiz. Kronborg Kalesi hemen karşıda gördüğünüz büyük kale. Kronborg Kalesi Helsingör şehrinde. Helsingör şehri ise Kopenhag'ın kuzeyinde kalıyor. Øresund Boğazı'nın yanında. En dar boğazın bulunduğu yerde kale yapılmış. Karşısı, bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz? İsveç. Helsingborg kasabası. Haritada gördüğünüz sadece 15 dakikalık yürüyüşün ardından kalenin bulunduğu yarımadaya geldim. Şu şekilde bir köprünün üstünden, etrafı surlarla çevrili surların içinden geçeceğiz. Kronborg Kalesi'ne doğru girişimizi yapacağız. Evet. Evet, kalenin kapısından girişi yaptık. Oh. Hello. Nice. Evet, kalenin şu anda avlusundayız. Açık alan turu. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İstediğiniz yerden gezebilirsiniz. Belirtilmiş zaten. Şapelin olduğu yer, kalenin bu Topçu Kulesi'nin olduğu yer diye yazılmış. Birinci kat diye belirtilmiş. İkinci kat diye belirtilmiş. Yani burada tamamen özgür bir şekilde kendiniz geziyorsunuz. Birinci kattan gezmeye başlayalım. Sonra da ikinci kata çıkarız. Sonra da tek tek kuleye çıktıktan sonra şapeli de görürüz. O şekilde gezimizi burada tamamlarız. Drone görüntüleri almak istiyorum. Çünkü drone'umu da buraya getirdim. İkinci Frederick'in tablosu ve oğlu 4. Christian. Bunlar da onların küçük bir modeli. Evet, kaleyi gezmeye başladık. Birinci kata çıkıyoruz. İlk durağımız. Şimdi bu kaleyi hem gezerken sizlere de biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum. Bu kale 1500 yıllarında yapılmış bir kale. İlk yapıldığında aslında böyle büyük bir kale değilmiş. Surlarla çevrilmiş bir yarım adaymış burası. Sahibi de Erik isimli bir hükümdar. Şimdi 1500 yıllar zamanında kalenin hükümdarı olan Erik, tabii ki o zamanlarda da Danimarka sadece bu tarafta bulunan toprağı değil, İsveç ve Norveç'in de büyük bir toprak bütünlüğünü elinde bulunduruyormuş. Şurada hemen, bilmiyorum görebilir misiniz? İleride bir gemi geçiyor. Çünkü Baltık Denizi'ne açılan boğaz sadece burada. Øresund denen, Danimarka dilinde Øresund denen bir boğazdan. Şimdi yukarıdan Google Maps'te haritada gösteriyorum. Bütün bu gemiler buradan geçmek zorundaymış. Tabii ki başka bir geçit yok. Şimdi bu geçit bu kadar dar olduğu için buranın hükümdarı olan Erik karşı tarafa, yani şu anda İsveç'in bulunduğu tarafa da bir yine fortress yaptırarak buradaki kaleyle karşıdaki kaleden bu boğazdan geçen bütün gemilerden vergi almaya başlamış. Verginin adı da South vergisiymiş. Bu South aslında buradaki bulunan boğazın İngilizcesi. Buna da South vergisi denmeye başlanmış. Bu şu anda elimde tuttuğum paralardan toplamaya başlamış Erik. Şimdi bu topladığı paralarla da ününe ün katmış, çok zengin olmuş. Bu vergiyi vermeyenlerden gizlice boğazdan geçmeye kalkanları topa tutarak gemilerini parçalamış. Gemilerini de parçalarken ve tutukladığı zamanda da o vergiyi tekrar alıyor ve harcadığı top ve mühimmatların parasını da boğazdan gizlice geçenlerden alıyormuş.
Erik'ten sonra buranın sahibi 2. Frederick olmuş. 2. Frederick surlarla çevrili bölgeye bu şu anki bulunduğu kaleyi inşa etmiş. Bu kaleyi inşa etme sebebi ise eşi Sofya. Yani bu kaleyi eşi Sofya için inşa etmiş. Evet. Çok önemli bir bölgeye çıktık. Burası Kronborg Kalesi'nin 67 metre uzunluğunda bir parti odası. Şu an haritada görüyorsunuz kalenin güney cephesine baktığı alanda bir parti odası oluşturmuşlar. Burada o kadar çok partiler yapılmış ki bu kale 1500'lü yılların ortalarında Avrupa'nın partileme gece kulübü olarak da anılmaya başlanmış. Bir gecede neredeyse kişi başına 8 litre bira, 7 litrede şarap içilmeye başlanmış. 24 saat boyunca yemekler, içkiler ve şarkılar söylenip sürekli partilermiş 2. Frederick eşi Sofya ile. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu parti alanı o kadar büyükmüş ki Kral 2. Frederick kadehini kaldırdığında orada görüyorsunuz bir uçtan bir uca kendisini duyuramazmış. Tabii ki kral ayağa kalkıp kadehini kaldırdığında herkesin kalkması gerektiği için kralın yanında kalabalığı uyaran bir trampetçi bulunurmuş. Bu trampetçi ise şurada gördüğünüz kuleye çıkan açıklıkta başka bir trampetçiye sinyal verilmiş. Bu kuledeki trampetçi ise topçu kulesine sinyal vererek orada top atışları yapılırmış. Yani kral ayağa kalktığında herkesin uyarılması, herkesin ayağa kalkması istenirmiş. Bu nedenle böyle bir sistemde geliştirmişler. 4. Christian'ın armaları burada da görünüyor. 4. Christian çocukluğunu burada, bu kalenin koridorlarında geçirdiği söyleniyor. Sonra tabii ki 4. Christian buradan ayrılmış, taşınmış. Burada yaşamaya devam etmemiş. Topçu Kulesi de buradaymış. Bunu da çıkalım. Evet, Topçu Kulesi'ne geldik. Açık bir yermiş. İsveç ve Danimarka arasındaki bu boğaza da sürekli feribotlar sefer alıyor. Karşıdan karşıya geçiyor. İsterseniz İsveç'e de bu feribotlarla karşıya Helsingborg'a geçilebilir. Burası Baltık Denizi'nin girişi, en dar kısmı Oresund Boğazı. 1629 yılında da yıkıcı bir yangın yaşanmış bu kalede. Bu gösterişli saray hayatı da ortadan kalkmış. Ondan sonra kalenin talihi de solmuş. Sonraki 300 yıl boyunca da Kronborg Danimarka ordusu için bir kale ve kışla olarak kullanılmaya devam edilmiş. Bu zamana kadar gelmiş. Güzel bir kale. Böyle yarım saatte gezebileceğiniz, 45 dakikada gezip bitirebileceğiniz bir kale. Çok ihtişamlı bence. Çok güzel. Gelip buraya görmek gerek. Son olarak da bu kaleye Hamlet Kalesi deniliyor. Bunun da nedenini hadi aşağı inerken avluda size anlatayım. Evet, kuleden de aşağı indik. Dediğim gibi bu kaleye, Kronborg Kalesi'ne Hamlet Kalesi de dendiği söyleniyor. Kronborg Kalesi, Shakespeare'in Hamlet eserindeki Elsinore Kalesi'ne ilham kaynağı oldu. Hamlet, Shakespeare öldükten 200 yıl sonra ilk kez bu kalede sergileniyor, bu kalede sahneleniyor. Evet, Kronborg Kalesi'ndeki gezimizi böyle 2 saat içinde tamamladık. Şimdi buradan tekrar tren istasyonuna geçeceğim. Sonraki durağım da ünlü Frederiksborg Kalesi olacak. Şimdi Helsingör kasabasındaki ana tren istasyonuna tekrar geldim. Trene binip Hellenroth'a doğru gideceğiz. Hellenroth'ta küçük bir kasaba. Hemen trenden inip 301 numaralı otobüse bineceğiz ki bizi kalenin olduğu yere götürecek. Kısa bir otobüs yolculuğuyla hemen kalenin önüne geldik. Şimdi Frederiksborg Kalesi'ni gezeceğiz. İçeri girdiğimde yine kaleyle ilgili bilgileri paylaşmaya başlayacağım. Kalenin içine doğru ilerliyoruz. Kale bir ada üzerine kurulmuş. Görüyorsunuz etrafına surlar çekilmiş. Kale kapısı 1600'lü yılları gösteriyor.
Zaten inşası da 1600'lü yılların başında başladı. Kalenin ortasında güzel bir çeşme. Büyük bir kale. Evet, 10 ile 5 arası açık. Giriş 115 Danish kronu. Yine görüyorsunuz bahçenin avlusunu yine kalenin bahçesiyle kalenin kendisine ayıran bir başka çevrelenmiş su var. Yine bir köprüden geçiyoruz. Bu ana kale kapısı olsa gerek. Devam ediyoruz. Biletler karşıdanmış. Frederiksborg Kalesi'nin içindeyiz. Gidelim, biletimizi alalım. Saat 1 olduğu için güzel bir çan çalıyor. Evet, kısa bir yürüyüş mesafesinde ve otobüs seyahatiyle Frederiksborg Kalesi'ne gelebiliyorsunuz. Evet, Frederiksborg Kalesi'ne girişimizi yaptık. Biletimizi aldık. Bu kale Rönesans stilleriyle yapılmış bir kale. Burası Şövalyeler Odası'ymış. İlk giriş bölümü. 4. Christian zamanında akşam yemekleri de kullanılmış. Lordlar burada yemek yermiş. Devam edelim. Hemen bir kat yukarı çıkıyoruz. Amblemlerin olduğu bir merdivenden yukarı çıkıyoruz. Buradan devam edin diyor. Kilise kısmına geldik. Bu kalenin içinde. İhtişamlı büyük bir kilise varmış. Bakalım bu hakkında neler söylüyor. Şapel diyor. 4. Christian zamanında yine yapılmış. Şapel zaten 4. Christian kralının gücünü, hırsını tamamıyla yansıttığı çok rahatlıkla anlaşılıyor. Yani birçok kiliseye girdim. Böyle ihtişamlı kiliselere nadir rastlanıyor. Bu da onlardan biri. Şapel'in orgu çok enteresan bir şekilde yerleşmiş. Böyle havada duruyormuş gibi, bir terasta duruyormuş gibi yerleştirilmiş. Evet, Şapel'den ayrılalım. Devam edelim. Bakalım daha neler var bu kalenin içinde. Burası da 4. Christian'ın ibadethanesiymiş. 1617 yılında kullanıma açılmış. 1859 yılında bir yangınla tamamen yok olmuş. Ama tekrar orijinale uygun biri yapılmış. Şimdi de odalar kronolojik sıraya göre dizilmiş. Burada kırmızı renkle dizayn edilmiş oda 1. Christian'ın odasıymış. Orada da 4. Christian'la ilgili resimler bulunuyormuş. Onun hayatıyla ilgili. Wow. Şimdi ben kameramı aslında yere doğru doğrulttuğumu düşünüyorsunuz ama aslında yerde duran bir aynayla tavandaki portreyi yansıtmışlar. Başka bir odaya daha giriyoruz. Bilmiyorum, tekrar tabii ki yangından sonra tekrar inşa edilmiş ama kale çok yeni duruyor. Çok canlı duruyor. Şimdi de rozetlerin ve resimlerin, küçük portre resimlerin olduğu bir müze kısmındayım. Böyle çevirerek gösteriyorum sizlere de.
Doğru devam ediyormuş exhibition. Buraya doğru devam ediyormuş. Şuradan şöyle geçiyoruz. Evet, bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Bu olsa gerek. Burada Frederick III'ün zamanından kalma eşyalar, eserler, portrelermiş. Devam ediyoruz. Güzel bir salon açıldı. Evet, bir salona daha çıktık. Güzel duruyor. Melekler salonuymuş burasının adı. Şurada bir dolap, üstünde seramikler. Frederick armaları. Şamdanlar saklanıyor. Bu Frederick III olsa gerek. Evet. Great Hall'a doğru devam ediyoruz. Wow. Görkemli salona geldik. Geniş salon, Great Hall diye geçiyor. Kronborg Sarayı'nda olduğu gibi yine partiler, balolar, eğlenceler için hazırlanmış harika bir balo salonu, eğlence salonu. Yerdeki mermerler göz alıcı. Tavanda asılmış şamdanlar. Kraliçelerin portreleri. Salonun bir ucunda ihtişamlı bir şömine. Salon bir ucundan bir ucuna bu şekilde gözüküyor. Salon 1859'daki yangında tamamen yok olmuş dediklerine göre. Yangından bir yıl sonra da Danimarkalı iki sanatçı bir dizi eskiz yardımıyla yeniden inşa etmişler. Salon ahşaptan oyulmuş ve parlak renklerle boyanmış. Motif zenginliğiyle tavan tarafından domine ediliyormuş. Görüyorsunuz. Evet, geniş salonu arkamızda bırakalım. Bakalım daha neler göreceğiz Frederick Borg Karesi'nde. Şimdi 1900 yıllardan bugünümüze olan sergi kısmına geldik. Devam edelim. 2010 ve günümüz. The Royal House. Şu anki prensese bakıyoruz. 1972 doğumlu. Burada da karşısında da Prens Frederick. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı. İkinci Margaret şu anki kraliçe. Yanlış bilmiyorsam 1940 doğumluymuş. Dünyadaki tek kraliçe galiba. Çünkü Elizabeth öldüğü için şu anki tek kraliçe bu kaldı. Şu anki prenses, onun yapılmış bir portresi. Güzel olmuş. Bu da 100 sene, 200 sene boyunca burada alt katlarda yerini alacak Prenses Mary. Güzel bir odaymış. Beğendim. Evet, günümüze olan fotoğraflar. Şişe çektirmek sanat olmuş. Burada görebiliyorsunuz. 1910, 1920 bütün bir neredeyse Danimarka tarihini, önemli kişilerini portrelemişler. Frederiksburg gezisini kale içindeki gezimizde böyle tamamlamış olduk. Biraz da dışarı çıkalım, bahçesini gezelim. Çok güzel bahçelerin olduğunu biliyorum. Bahçesinden, kalenin dışarıdan görüntülerini çekelim. Hadi hep birlikte şimdi de bahçeye çıkalım.
kalenin yanından da bahçeye geçilebiliyor. Kalenin arka bahçesi. Rüzgarlı bir gün olduğu için çok fazla durmayacağım. Oo, uçuruyor beni resmen rüzgar. Evet. Artık videoyu bitiriyorum. Neredeyse yarım günde Kopenhag'dan bir trene atlayarak Helsingør kasabasına, orada Kronborg Kalesi'ni gezebiliyorsunuz. Oradan bir trene atlayarak da Hellerød kasabasına gelip oradan da Frederiksborg Kalesi'ni gezebiliyorsunuz. Ve şu anda saat 2. Ben saat 8'de trene atlayıp saat 10 gibi Hellerød kasabasında olmuştum. Yani sabah 8'de trene binip yolculuğa başlarsanız neredeyse yarım gün içinde iki kaleyi, bu iki çok önemli Danimarka Kalesi'ni görebiliyorsunuz. Kesinlikle size tavsiye ederim. Eğer ki Kopenhag kartınız varsa hem ulaşımınız karşılanmış olacak hem de bu kalelere giriş için artı ücret ödemeyeceksiniz. Saat şu anda dediğim gibi 2. Kopenhag'a geri dönebilirim. Gezime devam edebilirim. Ama bu video sadece bu Kopenhag'ın iki önemli kalesi içindi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Daha sonraki videoları kaçırmamak için kanala üye olabilir. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.